Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şirin mi şirin bebek tulumunun anlatımını yapmak istiyorum. Ben mavi beyaz çalıştım ama siz isterseniz renk değiştirerek istediğiniz renkler ile bu tulumu örebilirsiniz. Ben bugün 3 aylık ölçü ile anlatıyorum. Ama siz başlangıcını daha küçük başlayıp bacak boyunu daha kısa yapıp gövde uzunluğunda daha kısa yaparak yeni doğan için yapabilirsiniz veya daha büyük yaparak büyük bebekleriniz için de örebilirsiniz. Tulumun örgüsüne bacak örgüsünü başlayarak yapıyoruz. Her iki bacağın örgüsünü bitirdikten sonra birleştiriyoruz. Gövde örgüsüyle örgüye devam ediyoruz. Roba bölümüne geldiğimiz zaman bakın bu lastik örgüsüne geçiyoruz. Lastik örgüsüyle birlikte roba ayrımını yapıyoruz. Ön robayı bitiriyoruz. Daha sonra bu askıları da yapıp düğmelerini dikip tulumu hazır hale getiriyoruz. Bu büyüklükte bir tulum için bir adet ip kullandım arkadaşlar. Beyaz olarak Nakulux Minnoş Baby'nin ipini kullandım. Üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Mavi kullandım. Siz bu rengi istediğiniz renk yapabilirsiniz. Pembe ile yapıp kız bebekleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Tığ olarak ipim ince olduğu için 3 numara tığ kullandım. Düğme olarak da 2 adet metal düğme dikmeyi tercih ettim. Siz tercihinize göre bu düğmeyi istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Malzemelerimizi de söyledik. Vakit geçirmeden hemen bu tatlı ve şirin tulumumuzun örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar için altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. O zaman izlediğiniz videoda yazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Tulumun örgüsüne ilk önce bacak örgüsünü örerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde ipi içerisinden çıkarıyorum. Trabzan yapacağız. Trabzanları yapmak için zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Siz kendinize göre ilk ilmeği oluşturabilirsiniz ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 48 zinciri çektim. Ben tulumun başlangıcı için toplam 48 zincir çektim arkadaşlar. Ama sizin elinizin sıklığına göre bu sayı değişebilir. Daha çok çekmeniz gerekebilir. Şimdi size santimetre olarak ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın sıfır noktasına başlangıcını tutuyorum. 22 santimlik uzunluk var. 22 santimde benim başlayacağım tulumun ölçüsü için yeterli. Bu zincirleri birleştireceğiz şimdi. Bakın düzgünce getiriyorum. Bu ilk başlangıçta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Zincirin düzgün gelmesine dikkat edelim. Görüntü olarak güzel görünmez, yoksa bakın ipi alıp içerisinden geçiriyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Burayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bakın bu ilk zincir üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden zincirler üzerine de trabzan yapıyorum. Toplam 48 trabzan yapacağız. Bu şekilde bir sıra trabzan yapalım. Bakın bitirdim. Kaç tane trabzan yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 trabzan ile sırayı tamamladım. Bu son trabzanı başlangıçta 2 zincir çekerek oluşturduğumuz bir trabzan var. Onun tepe noktasına tığ takıyorum. Bakın ipi alıp içerisinden çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadık. Mavi rengi bitirdik. Beyaz renge geçiyorum burada. Mavi ipi burada bekletiyorum. Tekrar onu kullanacağız. Bakın şu şekilde ilmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine bakın trabzan yapıyor gibi ipi tığın üzerine aldım. Aynı ilmek içerisine kısa trabzan yapıyorum. İpi aldım. Bir defada bakın çekiyorum. 2 defada çıkarmıyorum trabzan gibi. Trabzan yapıyor gibi ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın ikinci ilmeğe yapıyorum. İkinci ilmeğe battım. İp aldım. Tığın üzerine ipi alıyorum. Bir defada çekiyorum. Kısa trabzan yapıyoruz. Bakın bir defada çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kısa trabzanları yapıyoruz. Son ilmeği de kısa trabzanı yaptım. Başlangıçta yapmış olduğumuz bakın bu ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Mavi renge geçiyoruz. Bakın mavi ipi bekletiyorduk orada. İlmeğimin rengini mavi yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı bakın gördüğüm bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmeğe dönüp bakın onun üzerine trabzan yapıyorum. Burada bir çapraz görüntü elde ettik. Bakın bu şekilde. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönüp atlamış olduğum bu ilmeğe tekrar trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu atlamış olduğum ilmeğe dönüp üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Başlangıçta yapmış olduğum bakın bu trabzan ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Yaparken de beyaz ipi üste alıyorum. Bakın ilmek arasında tutuyorum. Bir üst sıraya çıkarmak için. İlmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine kısa trabzan yapıyoruz. Bu sırada tekrar beyaz ile bakın bu sırada yapmış olduğumuz gibi bir sıra kısa trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde kısa trabzanları yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kısa trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Başlangıçta bulunan ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Mavi ipi üste çıkarıyorum. İlmeğimin rengini mavi yapıyorum. Bu sırada da bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar mavi renk ile.
Bir zincir çekiyorum. Bir zincir de zaten mavi renge geçerken yapmıştık. Aynı ilmek üzerine trabzan yapıyorum ve takip eden bütün ilmekler üzerine bakın normal ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeği de trabzanı yaptım. Başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Beyaz ipi üste alıyorum. Mavi ipi artık burada keseceğiz arkadaşlar. Bakın ilmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Artık trabzanlara beyaz renk ile devam edeceğiz. Bakın her ilmek üzerine birer defa trabzanlar yapıyoruz. Mavi ipimizi kesebiliriz. Her ilmeğe birer defa batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda son trabzanı yaptım. Bakın başlangıçta yapmış olduğum ilmek ile kaydırma tekniği yaparak yine sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum artık. Trabzanları yaparken her sırada örgüyü çevirerek görelim arkadaşlar. Tulumun örgüsünü örerken her sıra sonunda sıraya başlarken örgümüzü çevirmeyi unutmayalım. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum ve takip eden her ilmeğin içerisine birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tulumun örgüsü de bacak bölümünde böyle devam edecek. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın bu ilmeğe trabzanı yapacağız. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatacağız. Örgümüzü çevireceğiz. Tekrar trabzanlara devam edeceğiz. Her sıra başında dönmeyi unutmayalım. Bacağın örgüsünü bu şekilde devam ettirelim. Toplam beyaz renk ile 6 sıra trabzanı aynı sayılarla yapalım. Beyaz renge başladığımız yerden itibaren bakın 2, 4, 6 sıra trabzan sırası yaptım. 6. sıranın sonundayım. 6. sıranın sonunda arttırma trabzanı yapacağız. Bakın son ilmeğe bir trabzan yaptım. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Arttırma trabzanı yaptım. Artık 48 olan trabzan sayısı bu 6. sırada 49 oldu. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. İçerisinden geçirdim bakın. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sıra başında arttırma yapmıyorum. Bakın sıra başında ilk gördüğüm ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda tekrar arttırma trabzanı yapacağız. Bakın sıra sonunda bulunan ilmeği de trabzanı yapıyorum. Tekrar aynı ilmek içerisine bir arttırma trabzanı yapıyorum. Ve başlangıçta yapmış olduğumuz bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın kaçıncı sırada olduğumuza bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırayı bitirdik şu anda. 11. sırada arttırmaya başladık. 11. sırada arttırdık. 12. sırada arttırdık. Şu anda 13. sıradayız. Örgüyü çevirdik bakın. İlk ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. Takip edenlere de trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrar arttırma trabzanı yapacağız. Sıra başında arttırma yapmıyorum.
Sıra sonunda son trabzanı da yaptım. Aynı ilmek içerisine bakın tekrar bir trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yaptım. Başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son trabzana geldim. Bakın buna ilmeğe trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine arttırma trabzanı yapıyorum. Ve başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Böylece bacağın bir örgüsünü ben bitirmiş oldum arkadaşlar. Benim yapacağım ölçüde 0-3 aylık bir bebek için bu bacak boyu yeterli. Ama siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız bu arttırma trabzanlarına devam edebilirsiniz. Ben burada bırakıyorum. Şimdi diğer bacağın örgüsünde başlayalım. Mavi ile başlıyoruz. Bakın mavi ile bunu 48 zincir çekerek başlamıştık. Bunu da aynı şekilde 48 zincir çekerek başlıyoruz. ...48 zinciri çektim. Bu bacakta yapmış olduğumuz gibi bakın düzgünce gelecek biçimde zincirin düzgün gelmesine dikkat ediyorum. İlk ilmek ile birleştiriyorum bunu. Kaydırma tekniği yaparak bakın içerisinden geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum. İlk gördüğüm zincir üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde bu zincirin üzerinde trabzanla dolduralım. Toplam 48 trabzan yapalım. Bu bacağın aynı sıra sayısınca örgüyü tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın bunu 11. sıradan itibaren, buradaki bulunan 11. sıradan itibaren birer trabzan arttırmaya başladık. Bu başlamış olduğumuz bacakta da bununla aynı sıra sayısınca yapalım. Bu 11. sırada arttırmaya başlayalım. 4 sıra daha arttırma yaparak bacak örgüsünü bitirelim gelelim. Her iki bacağın örgüsünü eşit sıra sayısınca bakın tamamladım. Bir bacağın ipini kestim, bakın burada tek duruyor. Birisinde ipim hazırda bekliyor. Bitirmiş olduğum bu bacağın son ilmeğine tığ takıyorum. Bu ipin olduğu ilmeği de bakın şu şekilde tığın ucuna taktım. İçerisinden geçirdim. Burayı birleştirmiş olduk. Burada bir zincir çekip sağlamlaştıralım. Örgüm bakın ters taraftan gidecek. Gelişi öyle denk geldi. Bir zincir çekiyorum ve gördüğüm ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bu bacakta bulunan trabzanların hepsine trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Bakın bu bacakta son trabzanı da yapıyorum. Bunu tam çekmedim. Bakın bir defa çektim, bekletiyorum. Diğer bacağa geçeceğiz. Burada bir boşluk oluşmaması için ilk gördüğüm trabzanın üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın bir defa çektim, bekletiyorum. 3 ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. Bakın burada kapalı olsun diye böyle yaptık. İki bacağın tek ilmek haline getirdik. Ve devam ediyorum. Gördüğüm bütün trabzanların üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bu bacağa başladığımız yere kadar devam edelim. Bu bacakta bakın bulunan son trabzana da trabzan yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz bu ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın gövde bölümünde de örgüyü çevirmeye devam edeceğiz arkadaşlar.
Gördüğüm bu ilk trabzan üzerine trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bütün trabzanlara birer defa trabzan yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Bakın son trabzana da trabzan yapıyorum ve başlangıç yaptığımız ilmek ile bakın kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum ve örgüme trabzan olarak devam ediyorum. Artık gövde bölümü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu dönüş yaptığımız yerler tulumun arka bölümü olacak. Ön bölümü burası olacak. Bakın gövde yüksekliği bu trabzanlarla devam edecek. Benim yapacağım büyüklükte bir tulum için 15 santimlik gövde yüksekliği yeterli olacaktır. Bu şekilde bu trabzan sayılarıyla 15 santimlik gövde yüksekliğini tamamlayalım gelelim. Tulumun gövde yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. A ortasından itibaren kaç sıra ördüğüme bakıyorum. Bakın buradan başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. sırada bitirdim. Artık lastik örgülerine geçeceğiz. Lastik örgülerini arka bölümü tamamen lastik örgüsü yapacağız. Ön patlarda da roba başlangıcı için lastiğe başlayacağız. İlk önce bir işaret yapalım arkadaşlar. Nereden lastik örgüsüne başlayacağımıza işaretini yapalım. Bakın şu şekilde ikiye katlamışız. Önce bir köşe yerlerini belli edelim. Bakın buraları katlı olan yerler. Oraya bir işaret takıyorum. İşaret iğnesi de kullanabilirsiniz. Benim bu yapmış olduğum gibi herhangi bir ip ile de bağlantı yapabilirsiniz. Diğer köşede bakın buraya da aynı şekilde bir işaret takıyorum. Ön patta görünecek olan lastiğin nereden başlayacağını hesaplıyoruz. Bakın buradan bakıyorum. Burası lastik örgüsü olacak işaret yaptığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5. Buna bir işaret takıyorum. Diğer taraftan da aynı sayıda yapacağız. Kaç trabzan olduğuna bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 trabzan var. Bakın buradan da aynı şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10'uncu da burası. Oraya da bir işaret takalım. Bu iki işaretin ortası trabzan olacak. Diğer taraflar lastik örgüsü olacak. Ve hemen başlıyorum lastik örgüsüne. 1, 2 zincir çekiyorum. Gördüğüm bakın bu ilk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Takip eden ikinci trabzanı ters taraftan bakın şu şekilde alıyorum. Trabzan yapıyorum. Üçüncü olan trabzanı benden taraftan bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde lastik örgülerimize devam edelim. Bakın burada bu mavi işareti taktığımız yere kadar, bu sarıya kadar değil. Oraya kadar bütün trabzanları bir içten bir dıştan alarak lastik örgüsü yapalım. Bir içten bir dıştan alarak bakın işaret yaptığım yere geldim. Bu işaretli yeri de bakın benden taraftan görünen lastik yapıyorum. Takip eden trabzanın üzerine artık trabzan yapıyorum. Bakın lastik örgüsü yapmıyorum artık.
Diğerine de aynı şekilde trabzan yapıyorum. Burada bakın bu işareti yaptığımız yere kadar trabzan yapıyoruz. Bakın iki işaretli yer arasında bulunan mesafeyi tepe noktalarına batarak trabzan yaptım. Diğer işaretli yere geldim. Burada bunu lastik örgüsü yapıyorum. Bakın bu işaretli olan trabzanı benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu arada kaç trabzan olduğunu bir sayalım isterseniz. Bakın şu lastik örgüsünden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 düz trabzan var. Çevresindekiler lastik örgüsü bakın. Ve lastik örgüsüne devam ediyorum. Bakın ters taraftan almışım en son. Benden taraftan boşluktan alıyorum ve devam ediyorum. Lastik örgüsüne başladığımız buraya kadar devam edelim. Bakın sıra sonunda son trabzanı benden taraftan aldım. Bu iki zincir çekerek oluşturduğumuz trabzan ters taraftan görünen oluyor. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın lastik örgüsünde ikinci sıradayız. Bu ön robanın da değişmemesi için örgüyü çevirmemiz gerekiyor şimdi. Düz olarak devam etmiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Bu sırada nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz. İlk lastik örgüsü bakıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Lastik örgülerinin üzerinden nasıl görüyorsak o şekilde alarak devam ediyoruz. Bakın lastik örgüsünün sonuna geldim. Burada bulunan son lastiğin üzerine lastiği gördüğüm gibi alıp trabzan yapıyorum. Bakın takip edenler normal trabzan. Şimdi onları normal trabzan olarak yapacağız. Lastik örgüsünü burada bırakıyorum. Trabzanlara geçiyorum. Bakın artık tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada bulunan bu lastik örgüsüne kadar trabzan yapalım. Trabzanlardan sonra lastik örgülerini de nasıl görüyorsak o şekilde devam edelim. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bulunan trabzan da bakın ters taraftan yaptım. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir sıra daha lastik örgüsü yapalım. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırayı da lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım.
ön robada bulunan bu trabzanların üzerinden de normal trabzanlar yapalım, sırayı tamamlayalım. Lastik örgüsünü bakın sıra sonuna kadar ben yaptım. Roba bölümünde trabzanları, lastik bölümünde lastik bölümlerini bir önden bir arkadan alarak bakın sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıra lastik görünümü var. Burada ben bunu bitiriyorum. Bu beyaz ipi burada kesiyorum. Ön robayı yapacağız şimdi arkadaşlar. Ön robayı yaparken bu kenarda bulunacak olan lastik örgülerini beyaz renk ile orta bölümde bulunan bu trabzanlı bölümü yani roba bölümünde mavi renk kullanmak istiyorum. Bakın hemen beyaz ipe başlayalım. Buradan ön pattan 1, 2, 3, 4 lastik görünümünü lastik yapacağız. Bakın bu ilmeğe şu şekilde beyaz ipi bağlıyorum. Bir defa düğüm atarsak daha güzel olur şu şekilde. Ve bakın bu benden taraftan görünen bakın 1, 2, 3, 4. lastik görünümü. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu lastik örgülerini nasıl görüyorsam öyle yapıyorum bakın. Tersten görüyorum. Tersten alıyorum. Düzden görünüyor. Bakın benden taraftan alıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan benden görünüyor. Benden taraftan alıyorum. Bakın son lastik örgüsünü bir defa trabzan yapıyor gibi yaptım. İkinciyi çıkarmıyorum, bekletiyorum. Burada ipimin rengini mavi yapmak istiyorum artık. Mavi ipi elime alıyorum. Bakın trabzan yaparken son ilmeği çıkarırken mavi ipe dönüştürüyorum. Şu şekilde mavi ipi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Artık ilmeğimin rengi mavi. Bu trabzan bölümüne mavi ile devam edeceğiz. Bu trabzan bölümünü yaparken de bacak bölümüne başlarken yapmış olduğumuz bu çapraz görüntüleri yapacağız. 1, 2 trabzanı atlıyorum. 3. trabzan üzerine mavi renk ile bir trabzan yapıyorum. Daha sonra atlamış olduğum bakın bu ilk trabzan üzerine geriye dönüp bir trabzan yapıyorum. Başta bulunan bakın şu ilk atladığımız trabzan üzerine hiçbir trabzan yapmıyorum. Bunu kesme için atlamış olduk. Bu sırada bir trabzan burada keseceğiz. Bir trabzan sıra sonunda kesme yapacağız. Bu beyaz ipi de içeriden götürelim. Diğer tarafta beyaz ip ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın daha sonra bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlamış olduğum bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum bu trabzan üzerine geriye dönerek bir trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlamış olduğum trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bir trabzan var. Ona hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra başında da bir trabzanı kesme için atlamıştık. Burada da bu trabzanı atlıyoruz. Bu son trabzanı yaptığımız bakın bu mavi ile yaptığımızı ipi beyaza çeviriyorum. Bakın beyaz ipe geçiyorum burada. Son ilmeği mavinin içerisinden geçirip beyaz yapıyorum bakın. Artık ilmeğimin rengi beyaz ve bu lastik görünümünü benden taraftan boşluktan alıyorum
lastik yapıyorum. Ters taraftan gördüğümü ters taraftan alıyorum. Mavi ipi burada bekletiyorum. Beyaz ile devam ediyorum bakın. İkinci lastik görünümünü yaptım. Ters taraftan lastik örgüsü yapıyorum. Düz taraftan lastik örgüsü yapıyorum. Ters taraftan lastik örgüsü yapıyorum. Düz taraftan lastik örgüsü yapıyorum. Bakın 4 lastik görünümünü buraya yaptık. Burada da 4 lastik görünümü vardı. Buradan geriye döneceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüleri nasıl görüyorsam öyle yapıyorum. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan yapıyorum. Diğer lastik ters taraftan görünüyor. Ters taraftan yapıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan lastik yapıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum. Bakın son lastiği de yaptım. Beyaz ile devam edeceğiz bu sırayı. Bir sıra beyaz yapacağız, bir sıra mavi yapacağız ön robada. Bu mavi ipi de diğer tarafa götürüyorum bakın. Burada tutuyorum. İlk gördüğüm trabzan üzerine beyaz renk ile bir trabzan yapıyorum. Mavi ipi de içeriden götürelim. Her gördüğüm trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bakın trabzanların olduğu sıranın sonuna geldim. Beyaz ile devam edeceğiz ama mavi ipi burada bırakıyorum. İçten götürüyorduk ya, onu burada bekletiyorum. Lastik görünümüne geldim. Bakın ilk lastik diğer taraftan görünüyor. Ters taraftan lastik yapıyorum. İkinci lastik benden taraftan görünüyor. Benden taraftan alıyorum. Lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde alarak trabzan yapıyoruz. Bakın sıra sonunda bu 3 zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa batıyorum. Bir trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgülerini yine nasıl görüyorsak öyle yapıyorum bakın. İlk lastik görünümünü 3 zincir çektik, oluşturduk. İkinci lastik görünümü ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum. Düz taraftan görünüyor. Düz taraftan alıyorum. Bakın son lastik görünümünü yaptım. Son ilmeği çıkarmıyorum. Son lastiği yaparken ilmeğimin rengini burada mavi yapıyorum. Bakın mavi ipi alıyorum. Mavi ile çektirdim. İlmeğimin rengi artık mavi ve bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi çapraz görüntü yapacağız. Yine ilk trabzanı atlayacağız. Bakın bunu kesme yapacağız. Onun için 1 2 trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzana bir trabzan yapıyorum. Beyaz ipi de içeriden götürüyorum. Atlamış olduğum bu ilk trabzana geriye dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Artık bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlamış olduğum trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir atlıyoruz, trabzan yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Atlamış olduğumuz trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz.
Bakın son trabzanı yapıyorum. Son ilmeği çıkartmıyorum. İpimin rengini beyaz yapıyorum. Lastik örgüsünü beyaz renk ile yapacağız. Bakın şu şekilde ilmeğin rengini beyaza çevirdim. Son trabzana da trabzan yapmıyorum, atlıyorum. Sıra başında da bir trabzanı atlamıştık kesme yapmak için ve lastik örgüsüne devam ediyorum. Mavi ipi burada bekletiyorum. Roba patında bulunan bu 4 lastik görünümünü lastik olarak yapıyorum. Gördüğüm gibi alıyorum bakın. Tersten gördüğümü tersten, düzden gördüğümü düzden alarak trabzan yapıyorum. Son 3 zincir çekerek oluşturduğum trabzanın da boşluğa battım. Çıkardım bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Bakın en son lastik ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum ve bu mavinin üzerindeki bulunan trabzanların üzerine de hepsine birer defa trabzan yapıyoruz. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Sadece mavileri yaptığımız yerlerde kesme yaptık. Gördüğüm her trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu mavi ipi de geriye dönüşte kullanılmak üzere bakın buraya kadar iç taraftan götürüyorum. Her trabzanın üzerine birer defa trabzan yaparak devam edelim. Diğer lastik örgüsüne kadar böyle devam ediyoruz. Lastik örgüsünde lastik yapacağız yine. Bakın trabzan bölümünde son trabzanı yaptım. Lastik örgüsüne geçiyoruz. Burada mavi ipi bu örgünün ters tarafında bekletiyorum. İlk gördüğüm bakın lastik örgüsünü ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıp trabzan yapıyorum. Gördüğüm gibi alarak trabzanları yapıyorum. Sıra sonunda boşluğa battım. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu trabzanlı bölümü mavi renk yapacağız yine. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam öyle alarak trabzan yapıyorum. Son lastik örgüsünü yapıyorum bakın. Burada son ilmeği çıkarmadım, bekletiyorum. İlmeğimin rengini maviye çeviriyorum bakın. Mavi rengi aldım. Son ilmekten onu geçirdim. Artık ilmeğimin rengi mavi. İpi tığın üzerine alıyorum. Beyazı içten götüreceğiz yine arkadaşlar. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu başta bulunan trabzanı kesme yapmak için hiçbir trabzan yapmıyoruz. Onu atlıyoruz. Ve devam ediyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlamış olduğum trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Beyaz ipi içeriden götürmeyi unutmayalım. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada bulunan lastik örgüsüne kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son çapraz görüntüyü yaptım. Sıra sonunda bulunan bu trabzanı atlıyoruz. Ona hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın bu son çapraz görüntüyü yaparken ipimizin rengini beyaz yapıyorduk. Onu atlamayalım. Şu şekilde son ilmeğimi beyaz yaptım.
Son trabzanı da atlayarak lastik örgüsüne geçiyorum. Lastikleri nasıl görüyorsak öyle boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü döndürüyorum. Bakın çevirdim. Lastik örgülerinde lastik örgüsü yapıyorum. Son lastik örgüsünde lastik yaptım. Bu sırada beyaz ile düz trabzanlar yapacağız. Artık robada kesme işlemi yapmayacağız başka arkadaşlar. 3 sırada kesme yaptık, yeterli. Bakın şu şekilde ilk trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Mavi ipi de içten götürmeye devam edelim. Mavi ipi bekletiyorum. Lastik örgüsü için beyazla devam ediyorum bakın. Ama lastik örgüsü yapıyoruz artık. Trabzan değil. Ters taraftan alıyorum ilmeği. Bir, iki, üç zincir çekip geriye dönüyorum. Lastik örgülerini nasıl görüyorsam öyle yapıyorum. Son lastikte son ilmeği mavi yapıyorum. Bakın son ilmeği bekletiyorum. Mavi rengi alıp ilmeğin rengini mavi yaptım. Artık kesme yapmıyoruz. Bakın sıra başında bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda son trabzana da bakın trabzanı yaptım. Atlama yapmıyoruz. Sıra artık kesmeleri bıraktık. Bakın sıra başında da bütün trabzanlara yapmıştık. Bu son ilmekte ipimin rengini beyaz yapıyorum. Şu şekilde lastik örgüsünü beyaz ile devam ediyorum. Bu roba yüksekliği benim yapacağım bir tulum için yeterli arkadaşlar. Buranın üzerinden beyaz ile lastik örgüsü yapacağız. Mavi ile artık başka işlem yapmayacağız. Mavi rengi burada bitiriyorum. Beyaz ile devam ediyorum bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüsünde lastik örgüsü yapıyorum. Bakın son lastiği yaptım ve mavinin üzerinden beyaz ile artık trabzan yapıyorum. Bakın tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum.
Diğer lastik örgüsüne kadar devam edelim. Bakın trabzanlarda bitirdim. Lastik örgüsüne geldim. Lastikleri nasıl görüyorsam o şekilde alarak boşluktan bakın trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik üzerinde yine gördüğüm gibi alarak trabzanları lastik yapıyorum. Trabzanlı bölüme geldim. Bu trabzanlar da lastiğe dönüştüreceğiz. Bakın en son benden taraftan görünen lastik yapmışım. Bu ters taraftan görünen lastik olacak. Ters taraftan alıyorum. Benden taraftan bakın lastik alıyorum. Ters taraftan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan alıp trabzan yapıyorum. Lastik oluşturuyoruz bu trabzanlar üzerinde. Bir içten bir dıştan alıyoruz. Lastik görünümü elde ediyoruz. Bakın trabzanlarda sona geliyorum. Sonda çift sayı olduğu için bakın burası böyle denk geldi. Bu son iki trabzanı şu şekilde ikisini bir alarak yapabiliriz. İkisini bir aldık. Tersten görünen lastik yaptık. Takip eden bakın benden taraftan görünüyor. Bakın bir ters bir düz bir ters bir düz oldu. O bir tane fazla geldiği için ikisini bir kestik. Sıra sonuna geldim bakın. Bu şekilde lastik görünümü elde ettik. Bunun üzerinden bir sıra daha lastik yapacağız arkadaşlar. Ve tulumun ön robasının örgüsünü bitireceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgülerinin bu sırada artık son sıra zaten nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Lastik örgülerini nasıl görüyorsak içten gördüklerimizi iç taraftan, dış taraftan gördüklerimizi bakın dış taraftan alıyoruz. Bakın sıra sonunda bulunan son trabzanı da yapıyorum. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Mavi ipimizde kesebiliriz. Bu ipi artık iğne yardımıyla örgünün ters tarafından temiz işini yapabiliriz. Bakın böylece ön robayı bitirmiş olduk. Askılarını da yapalım. Tulumumuzu bitirelim. Askıları yapmak için arka ortayı buluyorum bakın. Beyaz renk ile askılarını yapacağız. Bu zaten bakın orta noktası belli. İpi kestiğimiz yer vardı lastik örgüsünden sonra. 1, 2, 3 lastik örgüsünü atlıyorum. Dördüncü lastiğin oradan lastik örgüsü yapacağız. Şu şekilde ipi bağlıyorum. Bakın bu 1, 2, 3 dördüncü lastik görünümünden bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
tersten görünüyor. Bakın lastik tersten alıyorum. Düzden görünüyor. Düzden alıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum. 4 lastik görünümü yapacağız askılarda. Bakın 1 2 yaptım. 3. lastik görünümü ters taraftan alıyorum. Bakın benden taraftan alıyorum. 4 lastik görünümünü elde ettik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 4 lastik ile askının örgüsüne devam edeceğiz. Son lastik örgüsünde bakın şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın şu şekilde. Askılarımız böyle 4 lastik görünüm ile devam edecek arkadaşlar. Askı uzunluğu tamamen tercihinize ve bebeğinizin büyüklüğüne kalmıştır. Benim yapacağım büyüklükte bir tulum için bu askı uzunluğunu 20-22 santim yapmam yeterli olacaktır. Bunu burada bekletelim. Bakın diğer askıyı da başlayalım. Her iki askının uzunluğunu birlikte yaparız. Bakın bunu 1, 2, 3 lastik görünümünü atlayıp 4. lastiğe yapmıştık. Bunu da aynı yapıyoruz. Bu orta noktadan bakın 1, 2, 3 lastiği atlıyoruz. Bu 4. lastikte askının başlangıcı olması gerekiyor. 4 lastiği ayarlıyorum. Şu şekilde buraya bir ilmek bağlıyorum. Lastik örgüsünden ilmek çıkardım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ters taraftan alıyorum. Lastik örgüsü yapıyorum. Bakın benden taraftan lastik örgüsü yapıyorum. Ters taraftan alıp lastik örgüsü yapıyorum. 4 lastik örgüsünü de bu askı için ayarlıyoruz. 3 oldu. Bakın bu 4. lastik örgüsü. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tersten gördüğümü tersten, düzden gördüğümü düzden alıyorum. Sonda bulunan bakın bu boşluktan da bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın böyle 4 lastik görünümde burada var, 4 de bunda var. Bu her iki askının boyunu yapacağımız ölçüye göre tamamlayalım gelelim. Tulumun her iki askısını da eşit ölçüde ördüm. Kaç santim ördüğüme bakıyorum. Bakın başladığımız yerden sıfır noktasına tutuyorum. Bitmiş hali 25 santim. Bu da benim yapacağım büyüklükte bir tulum için yeterli bir ölçü oldu. Siz bu askıları bebeğinize giydirip omuzundan geçirerek ölçerek yaparsanız çok daha iyi olur. Bakın şu şekilde uç bölümlerine 2 tane de düğme diktim. Bu düğmeleri geçirmek için de herhangi bir düğme deliği açmadık. Bakın bu lastik bölümlerini yaparken aralarda oluşan delikleri düğme deliği olarak kullanacağız. Bakın şu şekilde düğmemizin geçebileceği bir büyüklükte zaten. Ben metal düğme diktim. Siz mavi renkli bir düğme de dikebilirsiniz eğer mavi yapıyorsanız. Bakın şu şekilde geçiririz. Arka görüntüsü de böyle görünüyor. Çapraz yaptığımız zaman isterseniz düz de yapabilirsiniz. Bakın böylece bu şirin tulumumuzun örgüsünü tamamen bitirmiş ve hazır etmiş olduk.
Siz bu tulumu istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz. Ben bugün mavi beyaz yaptım ama siz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Ölçülerini vermek istiyorum size. Bakın, gövde uzunluğunu ölçüyorum. Bu lastik bölümünün bitiminden bacak bölümünün bitimine kadar 30 santim. Askılı halde, bakın askının ucundan bitmiş haliyle 43 santim. Bakın şu şekilde 43 santim. Enini ölçüyorum. Bakın lastik altından 22 santim. En enli, bakın enli bölümden 25 santim. Bu da 3 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6 aya kadar çok rahat kullanılabilecek bir ölçü. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.